Yanımda Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle büyük bir müzikalle tekrar bizim karşımızda olmanız ve müthiş bir ekiple bizi çok mutlu ediyor ama sizin tarafınızdan hem hazırlıklar hem Don Quixote'nin bu akşam dördüncüsünü oynayacaksınız. Sizin tarafınızdan bu yolculuk, tekrar bir müzikalde yer almak. Yıllar sonra yine bir müzikalin içinde olmak benim için paha biçilmez. Çok çok mutluyum ve gerçekten Don Quixote ya da biz Don Quixote diyelim şimdi. Evet. Işıl Kasapoğlu'nun yarattığı bu muhteşem dünya aslında benim için şöyle de çok hoşlandığım bir halde oldu. Birebir orijinal atmosferi yarattı burada Işıl. Evet. Yani modernize edilmiş bir Don Quixote değil bu. Değil, evet. Yani günümüze uyarlanmış, yani günümüze uygulanmış dekoruyla, oyunculuk biçimiyle falan öyle değil. Gerçekten sahne, perde açıldığında bir Engizisyon mahzeninde, hapishanesinde o atmosferi görerek, koklayarak başlıyorsunuz. Yani Cervantes'in Evet. dünyasının bir anlamda o zamanlar kurduğu o dünyanın, ki o birebir içinde olduğu bir dünyaydı onun 16. yüzyılda tabii ki. O dünyanın içine giriyorsunuz ve oyun o dünyanın içinde sürüyor. Tabii ki ufak tefek güzel dokunuşları oldu Işıl'ın yönetmen olarak. O dünyanın içine böyle biraz küçük dokunuşlar koydu. Buna tabii bunun da en büyük kolaylığı sağlayan da Don Quixote'nin o hayal dünyasını sonsuz olanaklar sunması sanatçıya yaratım aşamasında. Evet. Özellikle reji anlamında. Ben çok mutluyum bu büyük projenin içinde olduğum için. Çünkü sahnede aynı anda hem bu kadar kalabalık bir ekiple bir ambiyansı yakalamak, ortak bir ritmi yakalamak, hem de şarkı söylemek ve o şarkıyı söylerken oyunculuk yapmak. Yani bir bütün bir nasıl diyeyim, bir bütün içinde kendini sınamak. Evet. Çok hoşuma gidiyor bu. Oyunun bir küçük anekdot anlatayım. Ay, çok sevinirim. Burada provalar sırasında dekorun ilk kurulduğu gün ben şu balkonda, birinci balkonda bir şarkısı var Aldonza oynadığım karakterin. O şarkıyı söylemek için balkondaydım. Şehir tiyatrolarından dekoru kuran bir genç arkadaş da, yani Evita dönemi çok gençmiş. Şimdi o da orta yaşlı, biraz üstünde. Abla dedi, 25 yıl önce Evita'da seni balkonda görmüştüm en son. Bir geldim yine balkondasın dedi. Balkonu Yani seviyorsunuz. çok güzel bir şey bu. Bu sürdürülebilirlik, sürdürebilir olmak Evet. anlamında da insanın kendini, aktörler biz böyleyiz. Yani Evet. yaşadığımız ve nefes aldığımız ve sağlıklı olduğumuz sürece sahnede olmayı, kendimizi sınamayı çok seviyoruz. Salieri'den sonra Don Quixote'la karşımızdasınız. İkisinde de aslında anlatıcı rolüyle varsınız ama bambaşka karakterler. Ya, Don Quixote da sizi ne çekti? Özellikle Salieri'den sonra. Onun etkisi var mıydı mesela? Salieri'nin etkisi oldu mu Don Quixote'a? Yani ilk izlediğim zaman yıllar önce o oyundaki o varyasyonlar, karakter değişimleri çok etkilemişti beni ama hatırladığım kadarıyla tabii. Ve müzikler çok etkilemişti beni. Müziklerle oyunu anlatmak, o melodiyle de siz ton yapıyorsunuz aynı zamanda. Buluşmak çok duygulandırıyor insanı ve seyircinin de bunu beğenmesi de çok etkiliyor. Onun için ben bilinçsizce hayal dünyamdaki istemin yıllar sonra gerçekleşmesinin coşkusunu yaşıyorum. Ama en çok çeken hem Cervantes olmak, hem Alonso Quijana olmak, hem Don Quixote olmak. Evet. Böyle bir üçleme var. Biraz yıpratıcı ama aktörlük için de iyi bir sınav. Evet. Çünkü her zaman bitmeyen bir yoldayız biz yani. Tam oldum diye bir şey olmuyor hiçbir zaman hayatımızda. Sizce bu oyunu biz daha çok Cervantes'ten mi, Don Quixote'dan mı, işte daha çok hayalden mi, gerçekten nereye varmaya çalışıyoruz aslında? Yani sizin yorumunuz ne? Yani bence Don Quixote'dan varmaya çalışıyoruz. Çünkü Cervantes bir sunum yapıyor. O romanı yazdığı için. Bunu değerlendirenler, yazanlar da çok iyi bir dramaturjiden geçirmişler Evet. işi. Bence Don Quixote'dan dolayı anlatıyoruz. Çünkü onun o kendi hayal dünyasıyla gerçekleştirmek istediği umudu
istekleri olmasa hiçbir işe yaramaz ki. İnsanları şok eden de bu. Bir insanın bu kadar saf ve naif ve olmasını olağanüstü karşılıyorlar. Çünkü esasında hepimizde o naiflik, o kibarlık, zarafet var ama bu dünyayı öyle yapmak istiyor. En çok ilgi çeken tarafı da bu. Ve buradan insanların ondan etkilenmesi. Bir tanesi şartsız bir şekilde ne kadar temiz bir adam ona uyması. Aldonza'lığını anımsayıp iş dünyasını karmaşık bir hale getirip sonra kendisinin ne olduğunu senin sayende olduğunu dedirtmesi. Demek ki bir şeyleri değiştirebiliyor insanlar. Onun için Don Quixote'un gözü çok önemli. Onun anlatımı çok önemli. Hayaller, gerçekler ve bugün verdiğimiz bu hayalle gerçek arasındaki mücadelede bize de destek çıkan bir tarafı var mı oyunun? Var tabii. Sonunda zaten söylüyor yani hiç yanmaya niyetim yok diyor. Hadi Evet. gidelim ikimiz de La Mançalıyız diyor. Yani sanki bir anlamda bıraktığımız yerden devam edeceğiz demek kesinlikle. istiyor. İzleyenlere de bu mesajı vermek istiyor bence. Yani didaktik bir şekilde değil de çok sahici bir şekilde veriyor. Bir şeyler olabilir, o olabilir, yenilebilirsin ama devam et. Kökün neredeyse oradan yürü demek istiyor bence. Bir insana yapılacak bence en temel kötülüklerden biri ki bence belki de birincisi hayallerini hafife almak, hayallerini elinden almak, hayallerini küçümsemek. Bu çok alçakça bir şey. Dolayısıyla hayallerimize sahip çıkmalı ve onları gerçekleştirmeye çalışırken birilerinin hayallerimizi küçümsemesine izin vermemeliyiz. Çok önemli bir şey bu. Evet. Ya ama şey diyeceksiniz ya hayal olmayacak bir şey hayal. Yani orada da artık kişisel olarak kendini değerlendirme sorunu devreye girer tabii ama hayaller çok önemli. Onları küçümsemeye, onları olabilirliğini yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Evet, evet kesinlikle öyle. Cengiz Bey siz ne dersiniz? Dengeyi kuruyor muyuz? Ben kişisel olarak böyle bir denge içinde yürüdüğümü düşünüyorum hayatta zaten. Hayallerimi hiçbir zaman bir kenara bırakmadım. Zaten hayallerinin peşinde koşan insanlarız hepimiz. Kopuş noktalarımız var, kırılma noktalarımız var hayatlarımızda. Yani biz de aslında kendi hayatlarımızın Don Quixote'leriyiz yani bir anlamda. Ama tabii ki gerçekle iç içe yaşıyoruz ve onun ince dengesini işte yolda yürümekle, yolda karşılaştıklarınla mücadele ederek yürümek bizim de asli görevimiz oluyor. Bütün hayatım boyunca da zaten aslında hani siyasi geçmişimde de bunu yapmaya çalıştım bence. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Evet, ediyoruz. Oyun Sağ için olun. çok teşekkür ederiz. Sağ Böyle olun. zamanda bu kadar büyük kadroyla oyun yapmak hiç kolay değil. Ellerinize sağlık. Burada hem PİO'ya hem SKKM'ye çok teşekkürler ve tebrikler. Işıl Hocama selamlar ve tüm ekibin de ellerine sağlık. Hani sesiyle, dansıyla, emeğiyle, arkada ışık, reji hani herkese çok teşekkürler ve ellerinize sağlık. Ayrıca bana da zaman ayırdınız bu koşuşturmanın Estağfurullah. arasında. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. Sağ olasın.